Gerçeklik sadece gördüğümüz dünyadan mı ibaret? Yoksa yıldızların döngüsünde, gezegenlerin titreşimlerinde daha derin bir düzlem mi saklı? İlk videomuzda dördüncü boyutun zaman ve uzayla ilişkisini keşfetmiştik. Bu kez o boyuta farklı bir kapıdan gireceğiz. Astroloji ve metafizik aracılığıyla. Yıldız haritaları binlerce yıldır insanlara yol göstermeye çalışıyor. Peki bu haritalar sadece sembollerden mi ibaret? Belki de onların çizdiği yollar ruhun evrenle kurduğu kozmik bağlantının haritasıdır. Ve belki de dördüncü boyut bilimin değil, sezginin, farkındalığın ve kadim bilgeliğin alanıdır. Hazır mısın? Zihnini aç çünkü şimdi yıldızların diliyle konuşacağız. Hiç şöyle hissettin mi? Sanki bazı anlar açıklayamadığın şekilde daha özel, daha anlamlı. Birini ilk kez görüyorsun ama tanıyormuşsun gibi geliyor. Ya da bir karar alırken içinden bir ses şimdi zamanı diyor. İşte astroloji tam bu anlara dokunuyor aslında. Doğduğumuz anda gezegenlerin durduğu yer sadece bir harita değil. Belki de ruhumuzun bu dünyaya giriş biletidir ve her doğum haritası evrenin senin burada olman tesadüf değil deme şeklidir. Bu yüzden buradayız. Sadece yıldızları izlemek için değil, yıldızların içimizde neyi harekete geçirdiğini anlamak için. Çünkü belki de dördüncü boyut yıldızlarla değil, onların içimizde yarattığı yankıyla ilgilidir. Bazen her şey aynı giderken bir rüya görürsün ya da bir cümle duyarsın ve bir anda içinden bir şey uyanır. İşte metafizik bu görünmeyen değişimleri anlatmaya çalışır. Bilim neden der, metafizik neden şimdi diye sorar. Dördüncü boyut sadece zamanla ilgili değil, aynı zamanda farkındalıkla da ilgili olabilir. Belki de zaman bizim dışımızda akmaz. Belki biz zamanı içimizde algıladığımız kadar yaşıyoruz ve her gezegen hareketi iç dünyamızda küçük dalgalar oluşturuyor. Tıpkı ayın denizleri çektiği gibi, fark ettin mi? Bazı günler duygular kabarıyor. Sebepsizce huzursuz oluyoruz. Belki de o sebep gökyüzünde gizlidir. Herkes farklı bir karaktere sahip değil mi? Kimimiz duygusal, kimimiz mantıklı, bazıları sessizdir. Bazıları içeri girer girmez odayı doldurur. İşte astroloji bu farklılıkların kökenine iniyor. Yükselen burcun ben nasıl görünürüm sorusuna cevap verirken, Güneş burcun ben kimim demeyi anlatıyor. Ay ise iç sesimizi fısıldıyor. Yani gökyüzü sadece yukarıda değil, bizim içimizde de bir harita gibi çalışıyor. Kader mi bu? Hayır, ama bir pusula olabilir. Ve bazen o pusula en karanlık anda yönümüzü bulmamıza yardım eder. Kendimizi tanımaya başladıkça evrenle kurduğumuz bağ da derinleşiyor. Dördüncü boyut çoğu zaman sadece zaman olarak düşünülür ama ya daha fazlasıysa ya zaman sadece hareket eden bir saat değil de bilincin içinde akan bir enerji ise astrolojide zaman sıradan bir kronoloji değil, ruhun döngüleriyle ilgilidir. Satürn döner ve biz büyürüz, Plüto yaklaşır ve içimizde bir şey dönüşür. Bu hareketler sadece gökyüzünde değil, içimizde de yankı bulur. İşte dördüncü boyut belki de tam burada başlıyor. Dışarıda olanın iç dünyamızı nasıl etkilediğinde her gezegen geçişi görünmeyen bir kapıyı açar ve bazı kapılar yalnızca kalple anlaşılır. Hiç zamanın bir an durduğunu hissettin mi? Sanki dünya yavaşlamış. Sen o anda sadece oluyorsun. İşte bu zamanın içten algısı, ruhsal zaman. Bazen bir yıl geçer ama hiç değişmezsin. Bazen bir hafta seni bambaşka birine dönüştürür. Astrolojide buna kişisel döngü denir. Gezegenler dönüyordur. Ama bazen o dönüş sende de başlar. Zaman çizgisel değil, daireseldir. Dönersin ama eskisi gibi olmazsın. Tıpkı mevsimler gibi. Aynı bahar gelir ama içindeki çiçek başka açar.
Hayatta bazı anlar vardır. Her şey birdenbire netleşir. Sanki bir perde kalkar gözlerinin önünden ve sen ilk kez gerçeği görürsün. Bu bilinç sıçramasıdır. Astrolojide bu anlar Uranüs'ün, Neptün'ün ya da Plüton'un tetiklediği zamanlara denk gelir. Kimi zaman bir rüyada, kimi zaman bir kayıpta ya da sadece bir sessizlikte uyanırsın. Zaman orada durur ve sen artık eskisi gibi değilsindir. Bunlar dönüşüm anlarıdır. Bir zamanın bitip başka bir zamanın başladığı eşiklerdir. Bu yüzden bazı saniyeler binlerce saate bedeldir. Hayatın kendisi bir döngü. Tıpkı mevsimler gibi, tıpkı ayın evreleri gibi hep aynı olayları yaşıyormuşuz gibi gelir bazen. Aynı kişiler, aynı duygular, aynı sınavlar ama farkında mısın? Her seferinde sen değişmiş oluyorsun. Astrolojide bu tekrarlara transit döngüler denir. Bir gezegen tekrar aynı noktaya geldiğinde hayat bize bir ikinci şans verir. Bu yüzden bazı şeyler yeniden yaşanır. Çünkü ruh tamamlanmak ister. Aynı kapı tekrar açılır. Ama bu sefer sen içeri başka biri olarak girersin. İşte bu dördüncü boyutta zamanın işleyişidir. Döner döner ama her dönüşte bir adım yukarı çıkarsın. Belki de zaman bizim sandığımız gibi düz bir çizgi değil. Belki de o birden fazla yerde aynı anda yaşanıyor. Kuantum fiziği diyor ki bir parçacık aynı anda birden fazla yerde olabilir. Peki ya, bilincimiz de öyleyse? Rüyalarımızda gördüğümüz gelecek anlar ya da bir yeri hiç gitmeden tanımamız, tüm bunlar ruhun farklı bir zaman boyutuna dokunmasından olabilir mi? Belki sen bu videoyu izlerken başka bir versiyonun bambaşka bir hayatta yürüyordur. Gözlerini kapattığında kaybolduğunu mu sanıyorsun? Belki de tam o anda başlıyor asıl yolculuk. Rüyalar sadece bilinçaltının fısıltıları değil, belki de onlar başka bir düzlemdeki gerçekliğin yankısıdır. Astral seyahat yaşayanlar diyor ki, bedenim yataktaydı ama ben orada değildim. O halde ruh bedenden bağımsız hareket edebiliyorsa, bu dördüncü boyutta bir geçit olamaz mı? Bilinçaltı bir anahtar olabilir, rüyalar ise kapı aralıkları. Belki sen her gece başka bir gerçekliğe açılıyorsun da sabah olunca hatırlamıyorsun sadece. Bir rüyanın içinde olduğunun farkına vardığın anı hatırlıyor musun? Her şey bulanıktı ama birden netleşti. İşte bu lucid dreaming. Yani bilinçli rüya. Bunu yaşayanlar rüyada yürür, uçar, konuşur, hatta kendi kararlarını verir. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bilinç, rüyadayken aktifleşiyorsa, o zaman gerçek dediğimiz şeyin tanımı değişmez mi? Belki de lucid rüya, zihnin dördüncü boyutta tam olarak uyanabildiği tek yer, orada yön var, zaman var, hatta benlik var ve belki o benlik senden çok daha özgür biri. Şimdi dur, derin bir nefes al. Bu video boyunca yıldızlara baktık, bilinçle boyutlar arasında gezindik ve rüyaların ötesine geçtik. Ama belki de en büyük yolculuk gözlerini kapattığında değil, içine baktığında başlıyor. Çünkü evren dışarıda değil sadece, belki de dördüncü boyut kalbinin attığı yerde başlıyor. Ve sen her gece yıldızlara bakarken onlar da sana bakıyor. Hatırla, bu evrende hiçbir şey tesadüf değil, senin burada olman bile ve belki de bu videoyu izlemen bile bir işaretti.